Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere oks pütür, oks uzun pütür, daha önceden kesilmiş bir oks uzun pütür düzgün bir şekilde tahtanın üzerine nasıl yapıştırılır onu anlatacağım. Bu konuda çok fazla soru geliyor. E, Öncelikle videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Şimdi elimde bir adet oks uzun pütür var. Bu uzun pütürler çok naziktir. Nazik olduğu için çok böyle şey yapmayın. Yani böyle bir nasıl diyeyim? Çok rahat davranmayın. Böyle nazik nazik tutun ki birbirine mesela böyle yapışmaması gerekiyor. Yapışmaması gerekiyor. Yapışırsa geri ayrılması zor olabilir. Pütüre hasar gelebilir. Şöyle nazikçe tutuyoruz. Şimdi bu uzun pütürün yüzeyi şu an yapışkanlı. Yani önceden yapışkan sürülmüş. Veyahut önceki tahtaya yapıştığında zaten üzeri yapışkanlıydı. O tahtadan söküldüğünde üzerindeki yapışkanlar da kendini koruduğu için, durduğu için tekrar üzerine yapışkan sürmeye gerek yok. Zaten elinizi şöyle yaptığınız zaman böyle bir yapış yapış o zamkı hissedebiliyorsunuz. Şimdi tahtanın üzerinde hiçbir şekilde zamk yok. Tahtamız. Şimdi bunu mesela diyelim ki bilmeyen arkadaşlar nasıl yapıyorlar? Buraya sürdü lastiğe. Tahtaya da sürdü. Ondan sonra getiriyor mesela bunu böyle yapıştıracağım diye. Şöyle yapıyor. O zaten ilk tuttuğu yerden itibaren artık bırakmayacağı için ondan sonra ilk yapıştığı şekilde yapıştırmak zorunda. Bakın ne oluyor o zaman? Tahtanın yarısı açıkta kalıyor bir kısmı. Bir kısmı buradan fazlalık oluyor. Böylece ne olmuş oluyor? İstediğimiz gibi yapışmamış oluyor. Zaten bu bir kere yapıştıktan sonra bunu geri sökmeye çalıştığınız anda artık bunun üzerinde kalan yapışkanlar bir kısmı bunun üstünde kalıyor, bir kısmı tahtanın üzerinde kalıyor. Bu sefer tekrar temizlemek zorunda kalıyorsunuz. Yani hayal bile etmek istemeyeceğiniz sıkıntılar meydana geliyor. Bir defada biz bunu nasıl düzgün bir şekilde yapıştırırız? İşte videomuzun konusu da bu. Ne demiştik? Şimdi başlıyoruz. Ne demiştik? Şimdi bunun üzerinde zaten yapışkan var. Değil mi? Eskiden kalma yapışkan. Diyelim ki yoksa elimizde yapıştıracağımız oks uzun pütürümüz var. Tahtamız, yapışkanımız, su bazlı yapıştırıcımız, süngerimiz ve hızlı kurutma için bir de saç kurutma makinamız var. Şimdi burada diyelim ki bu uzun pütürün üstünde hani önceden kesilmiş ama uzun pütürün üstünde yapışkan yoksa sürebilirsiniz. Benimkinde şu anda önceden sürülmüş yapıştırıcı olduğu için ben bir daha sürmüyorum. Sizinkinde de üzerinde yapışkan varsa kesinlikle sürmeyin. Yani üst üste yani zaten yapışkanı olan bir pütürün üzerine lastiğin üstüne bir daha yapışkan sürülmez. Hatta düz lastiklerde de böyledir. Artık su bazlı sistemde su bazlı yapıştırıcıların olduğu sistemde bir daha yapıştırıcının süngerin üzerine yapışkan sürüp de oradaki tabakayı kalınlaştırmanın bir alemi yoktur. Dolayısıyla oradaki yapışkan orada kalır. Tahtaya sürmek yeterli olacak. Şimdi tahtaya nasıl süreceğiz? Şimdi şöyle yapıyoruz bakın. Şimdi bunun üzerinde pütürün üzerinde yapışkan var dedik. Tahtanın üzerinde yapışkan olmadığı için zaten bu buna yapışmayacak. Şimdi bunu arzu ettiğimiz şekilde bakın. Arzu ettiğimiz şekilde böyle şu anda burada bir açıklık var. Burada bir fazlalıklar var. Onları elimle ayarlıyorum. Şöyle ayarlıyorum. Evet. Şimdi bakıyoruz. Her taraf eşit oldu. Eşit oldu ve bu haliyle birazcık sap kısmının üzerine de gelmiş. Onun bir önemi yok. İstiyorsanız önceden biraz kesebilirsiniz. Ben kesmeyeceğim. Bu haliyle yapıştıracağım. Şimdi bakın. Son halini arzu ettiğimiz hali bu. Dolayısıyla şimdi ne yapıyoruz? Şuradan sıkıca baş parmağımızla bastırıyoruz. Bir saniye. Bir de şöyle bir şey var. Yapışkanımızı hazırlamamız gerekiyor öncelikle. Yapışkanımızı da hazırlayalım şuraya. Şimdi buradan bastırıyoruz. Buradan bastırdık.
Buradan bastırdıktan sonra şurayı şöyle açıyoruz. Açtık. Şimdi bunu yapışkanımızı biraz şuraya dökelim. Şuradan şöyle alacağım. Şöyle sürmeye başlıyorum. Bu arada parmağım sımsıkı tutuyor. Asla parmağınızı gevşetmek yok. Evet. Bu kısım bitti. Çok fazla tahtanın tamamına sürmenize gerek yok. Çünkü iki parçalı yapıştırma yapacağız. Birinci kısım tamamlandı. Hemen saç kurutma makinemi alıyorum. Sıcağa getiriyorum. Açıyorum. Fazlalıkları süngerle alabilirsiniz. Şöyle. Süngerin kuru tarafıyla alırsanız daha iyi olur. Şöyle aldık. Tekrar bir yapışıyı tutalım. Evet, şuradaki fazlalığı alıyorum. Bakın burası artık yapışkan oldu. Burada zaten yapışkan var. Şimdi ben bunu nazikçe bunun üzerine bırakıyorum. Bıraktım. Şimdi bastıracağım. Şöyle bastırmam yeterli. Bu yapışmış oluyor. Şöyle şöyle kenarlardan iyice bastırıyorum. Zaten bu artık o tahta da ısınıyor. Tahtanın yüzeyindeki yapışkan da ısınıyor. O sıcaklık da yapışmasını kolaylaştırıyor. Hem kurumuş oluyor hem de sıcak olduğu için daha güzel yapışıyor. Yani kurumasına 15-20 dakika beklemenize hiç gerek yok. Kurutma makinesi varken asla öyle şeylere gerek yok. Kurutma makinesi dakikasında zaten kurutuyor. Şimdi bakın bu yapışmayan kısmı geri açıyorum. Şurayı. Zaten çekiyorum gelmiyor. Niye? Çünkü üst kısım yapıştı. Şimdi bu kısmı yapıştıracağım. Şöyle tutuyorum. Burası zaten çok kolay. Esas kritik olan taraf birinci kısımdı. Şimdi ikinci kısım. Buraya elimden kalan yapışkan geldi. Neyse, çok önemli değil. Şimdi bunu buraya da sürüyorum. Su bazlı yapıştırıcımı. Şöyle. Evet. Böylece ne oldu? Alt kısma da sürdüm. Hemen açıyorum. Şöyle bırakabilirsiniz. Şöyle tutuyorum, bırakmıyorum. Şu ıslak kalan kısımları temizleyeceğim. Böyle parmağınızla alabilirsiniz. Evet. Kenardaki şeyleri. Sıvı kalmasın oralar. Mutlaka kurusun. Şimdi artık bunu bırakıyorum. Şöyle. Bıraktım. Yine burası ateş gibi oldu. O sıcaklığın etkisiyle çok rahat bir şekilde yapışıyor. Şimdi arzu ettiğimiz gibi yapıştı. Benim bu uzun pütürüm daha büyük bir tahtadan çıktığı için kenarlardan biraz taştı. Görüyorsunuz. Biraz taşmalar var. Onları makasla alıyorum. Makasla alacağım. Zaten oks olduğu için makasla kesmek çok kolay. Şöyle. Bakın. Evet. Şurada bir parça kaldı. Onu da alalım. Böylece güzel bir şekilde
oks uzun pütürümüzü yapıştırmış olduk. Biliyorsunuz yani oks uzun pütürleri yapıştırmak zordur. Özellikle daha önceden kesilmiş, önceden başka bir raketten çıkan bir uzun pütürü başka bir tahtaya yerleştirmek zordur. O yüzden ortalama işini, tahtanın üzerinde ortalama işini yaparken ne yapıyoruz? Lastiğin üzerinde kurumuş yapıştırıcı var. Lastiğin üzerine bir daha yapıştırıcı sürmüyoruz. Tahtanın üzerine ise hiç yapıştırıcı sürmeden güzelce lastiğimizi ortalıyoruz. Ortaladıktan sonra baş parmağımızla bastırıyoruz. Terse katlıyoruz. Yapıştırıcımızı sürüyoruz, kurutuyoruz. Kuruttuktan sonra nazikçe bırakıp birinci kısmı yapıştırmış oluyoruz. Ondan sonrası zaten çok kolay. Alt kısmı şöyle hafifçe açıp orayı da yapıştırıcı yaptıktan sonra, orayı da kuruttuktan sonra bu sefer o kısmı yapıştırıyoruz. Ve işte böyle gördüğünüz gibi tertemiz, her tarafı eşit bir şekilde ortalanmış olarak yapışmış oluyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler dileğiyle.